Sessiz uyanan bir dünyanın kenarında, Nil'in taşkın sularının kıyıya hafif vuruşu dışında ses yoktur. Doğunun çölünün üzerindeki koyu lacivert gökyüzü, pembe ve altın renklerine bürünmeye başlar. Papirüs, şafak rüzgarında titrer, nemli toprak ve lotus kokuları tarlalarda yükselir, bir balıkçının tahtadan kayığı süzülür, balıkçıl ötüşü duyulur. Yay lotus çiçeği gibi oyulmuş. Milattan önce 2580 civarında eski krallıkın zirvesindeki Mısır. Geleceğin ziyaretçisi değilsin. Buradasınız. Hava şu an serin ama yakında sıcaklık artacak. Büyük nehrin iki yanındaki dar alanda yeşillik hakim, ötesinde ise sarı kayalıklar ve kum tepeleriyle bir çöl uzanıyor. Bu kara toprak Kemet, Nil'in taşkınlarından her yıl bıraktığı verimli alüvyonun adıdır ve döngü her gün yeniden başlar. Çiftçiler yakında ayağa kalkacak, rahipler kutsal havuzlarda kendilerini arındıracak, yazıcılar kömür ve okraktan mürekkep öğütecek ve Giza'nın batı yaylasında, güneşin her gece battığı yerde, binlerce el taşıları gökyüzüne kaldıracak. İlk başkent Memphis, nehrin deltaya döküldüğü aşağıda bulunur, nesiller önce kurulan bir krallığın kalbi, hala sessiz bir atölye gibi çalışır. Şehir, nehir kenarında düz çatı ve dar sokaklı çamur evlerle bezenmiş, havada odun dumanı, taze ekmek ve mayalanan biranın ekşi aroması dolaşır. Çocuklar dar sokaklarda keçileri kovalarken, bir eşek bağırır. Tapınağından, zanaat tanrısı yaratıcı tanrının mür kokusu ve rahiplerin alçak ilahi mırıltısı yayılır. Yüksek duvarlar asil malikaneleri çevreler, bahçeler incir ve hurma ağaçlarıyla dolar. Bir yazıcı, mürekkep ve kamış kalem dolu çantasıyla iskelede koşar, beyaz kiltiyle. Amacıyla ilerler, zamanı saatte değil, görevlerle, Sirius'un yükselişiyle, selin yavaş ritmiyle ölçer. Bu medeniyet, gerçek, adalet ve kozmik uyumun dengesini temsil eden maat üzerine kuruludur. Firavun sadece kral değil, Tanrı'nın bedenleşmiş oğlu, Re'nin evladıdır. Yaşayan Horus gibi Memphis'ten ayrılıp batıya yürürsün, nesillerin işçi, asker ve hacı izlediği patikada toprak sertleşir, örtü seyrekleşir. Güneş yükselirken, sabah ortasında Giza platolarının kenarına vardığınızda, çölün içinden gökyüzüne uzanan 3 piramidi görürsünüz. Hufuf'a ait görkemli piramit manzarayı hakimiyetle süslüyor, hala tamamlanmamış, çevresinde iskeleler, rampalar ve ocaklarla dolu bir şehir var. Binlerce işçi, odası kadar büyük kireç taşı blokları çekiyor. Bazıları yakın tura ocaklarından yeni blokları ahşap levhalar ve bakır keskiyle işler. Hava çığlıklar, halat gıcırtısı ve taşın çarpmasıyla çınar. Denetçiler, ilerlemeyi işaretlemek için kütükleri sayar, efsanenin aksine bunlar köle değil, sel sularında tarlalardan çekilen zorunlu işçilerdir. Ekmek, soğan ve bira ile beslenen dönen ekipler, Kiltula kışlalarda, isimleri duvara yazılı, iş yapar her taş krala değil, sonsuza kurulur. Daha da yaklaş, avuç içinde taşların pürüzünü hisset, ince beyaz tura kirecinin dış katmanı, güneş gibi parlayacak şekilde cilalanmış. Güneş ışığı hala sağlam kabuğu üzerindeki pürüzsüz yüzeylerde parıldar. Büyük piramit bir zamanlar 146 metre yüksekliğindeydi, fakat bu rakam burada önemsizdir. Gölgesi ağaçları ve tapınakları aşacak kadar uzanır, şafak vakti yüzlerce adım boyunca yayılan bir karanlık yaratır. Yönlerle kusursuz hizalanmış, ölü kralın ruhunu yönlendiren rahip astronomun eseri. İçeride dar geçitler karanlığa iniyor. Derinlerdeki mezar odası, güneydeki Asvan'dan getirilen kırmızı granitten oyulmuş, 800 km uzaklıkta. Oradaki hava durgun, taş ve kadim toz kokulu, hazine kalmamış. Firavun'un ketenle sarılı, reçinelerle yağlanmış, tılsımlarla süslenmiş bedeni nesiller önce yok olmuştur.
Yaşam gücü, geri dönmek zorundaydı. Piramit, kralı yıldızlara taşıyan bir yeniden doğuş makinesi, taş bir rahimdir. Khufu'nun anıtının ötesinde, oğlu Kafer'in piramidisine gelirsiniz. Daha küçük ama daha yüksek bir zeminde yer alır ve ilk piramidin üzerinde yükseliyormuş gibi görünür. Doğu yüzüne yapışık ölüm tapınağı, avlu ve şapel kompleksinden oluşur, rahipler burada günlük ritüelleri yerine getirir. Tütsü yakıp su, süt, şarap döker, kralın adını okur, kasını sesle besler. Duvarlar bolluk sahneleriyle, arpa tarlaları, sığır sürüleri, sunak geçitleriyle süslenir. Bunlar sadece süs eşyası değil, adeta büyülü ritüellerdir, tasvir etmek, ölümden sonraki dünyada varlık kazandırmaktır. Tapınağın iç odasında, Kafer'in bir heykeli tahtta oturur, vücudu kiltle sarılı, başında mavi ve altın çizgili nem tacı bulunur. Bakışı uzak, huzurlu, sonsuzdur, hem insan hem tanrıdır, et ve taştan oluşur. Sonra Büyük Sfenks'i görürsünüz, Kafer'in piramitleri ile ölüm tapınağı arasındaki kayadan oyulmuş. Bekçi gibi çökerek uzanmış, aslan bedeni, kraliyet tacı takan adam başı, 20 m uzun, yüzü kapı kadar geniş. Taş ya da boya ile süslenmiş gözleri doğuya, doğan güneşe bakar. Burun kırık olsa da bakışı uyanık, anlaşılmazdır. O dönemde metinde adı geçmeyen Sfenks, eski krallığın gözünde mezarlık koruyucusu ve canavar gücünde bir kraliyet simgesiydi. Rahipler ve işçilerin her gün temizlemesine rağmen yanlarından süzülüp birikir, çevresi hala kurudur, sırtına konan kuş yoktur. Piramitlerle aynı dönemde doğmuş, aynı ilahi arzudan yükselen bir yapı gibi, onlardan daha eski hissedilir. Firavunlar sonsuzluğa inşa ederken Nil'de yaşam sürer, sel kenarında çiftçiler ayak bileği suya girip öküz çekişli ahşap pulları sürer, diyetin temeli buğday ve arpa ekilir. Tarla kenarındaki ekmek kabuklarında kadınlar taştaki değirmenli tahılları döver, 1000 yıllık ritimde. Çocuklar sulama kanallarında zıplayıp kurbağa kovalar. Nehirden çekilen ağ balıkları kıyıya döker, turna, katak, tilapi. Güneşte kurutulur ya da odun ateşinde tütsülenir. Köy atölyelerinde çarklar döner, dokumacılar ketenden ince iplik çekip, damga halkasından bile geçebilen keten üretir. Açık fırınlardan yayılan taze ekmek kokusu, kepekli, besleyici somunları sarar. Bir çınar gölgesinde bir yazman, kucağında papirüsü rulo halinde tutup zarif hierogliflerle yazı yazar. Senaryo sağdan sola akar, her işaret bir resim, ekmek sesine leş, çay için ekmek, harfi B'yi anlatır. Hasat, vergi gönderileri ve tapınak sunularını kaydeder. Yazmak kutsaldır, adı söylemek ruha sahip çıkmaktır. Taşa kazımak ölümü inkar eder, Firavun'un kudreti taşta değil, inançta saklıdır. Her sabah Heliopolis'ten Abidus'a kadar tapınaklarda rahipler, kutsal mekne giriş töreni yapar, natron tuzuyla temizlenir, beyaz keten giysi giyer ve karanlık sunakta yürürler. Orada, ahşap ya da taştan oyulmuş tanrı heykeli altın ve lapisle süslenmiş, sessizce durur. Rahip ona yağ sürer, taze kıyafetler giydirir, yiyecek ve şarap sunar. Tanrı yemez, fakat bu eylem matuf olur. Uzakta olsa da Firavun her şeyi gözettiğine inanılır, resmi dikili taşlarda, tapınaklarda ve tekne kenarlarında görülür. O düşmanlarını ezer, tanrılara kurbanlar sunar, üst ve alt Mısır'ın çift tacı altında dimdik durur. Kaisi güçlü, gece kanat çırpan ruhu, dünyalar arasında yol alır. Kralı sorgulamak evreni çözmektir. Piramit ve tapınakların ihtişamının altında, sıradan halk çöl kenarında çamur ya da taş mastubalar denilen alçak dikdörtgen mezarlara defnedilir.
İçerideki şapel, aileye ekmek, bira, meyve, keten gibi sunular bırakma imkanı verir, mezar kuyusu, odun bir tabutta gömülü bedeni taşıyan bir odaya iner. Firavunlar gibi titizlikle mumyalanmıyorlar, yine de mürekkep biçiminde, yaşam sembolü ya da iyileştirip koruyan vedvadgö göz tılsımlarıyla sarılıp korunuyorlar. Onların öteki dünyası yıldızlarda değil, Mısır'a benzer sazlık, yeşil, acısız bir yer. Sonsuz güneş altında tarım yapıp, yiyip, nefes alacaklar. Mezar duvarları, bataklıklarda kuş avlamayı, tarlaları sürmeyi, müzik çalmayı betimler, bunlar anı değil, birer vaattir. Hiyeroglifler kutsal her yüzeyi süsler, tapınak duvarlarında, laiklerde, dikili taşlarda güneş tanrısı Ra'nın yaratılışını, ölüm tanrısı Osiris'in yeraltı yolculuğunu, kardeşi Set'in cinayetini ve Isis'in dirilişini anlatır. Bu efsaneler seli, yıldızları, Firavun'un tanrısallığını açıklar, onları okumak ilahi düzeni dokunmaktır. Yazılarını kaleme alanlar sayısı az, çocukluktan tapınak okullarında eğitilmiş yazarlardır. Yüzlerce işareti ezberler, kireçtaşı ostrakalarında çalışırlar, kötü isim ruhu mahvedebilir, hatalı kurban sonsuza ulaşamaz. Kalem kılıçtan daha güçlüdür, beden toz olunca bile sözler kalır. Alacakaranlıkta yayla sessizleşir, işçiler kışlalarına döner. Rahipler tapınağın kapılarını kapar, çöl çabuk serinler. Büyük piramidin önünde durursun, yıldızlı gökyüzüne karşı karanlık bir silüet. Samanyolu yayılır, güneyde Orion, sağ alçakta asılıdır. Mısırlılar, bunun kral ruhunu bekleyen gerçek Osiris şekli olduğuna inanıyor, hava sessiz, tek ses kum üzerindeki hafif rüzgar. Karanlıkta bir çakal olur, ruh hareket eder. Binlerce yıl sonra piramitler hala ayakta. Fakat Memphis, tarlalar ve yeni köylerin altına gömülmüş, tapınakları parçalanmış. Sfenks hala ayakta, ama aşınmış, yüzü zamanın ve belki insan ellerinin izlerini taşıyor. Nil hala taşkın olur, ama artık barajlarla kontrol edilir. Hiyerogliflerin dili yüzyıllarca unutulmuş, fakat 3 dilli Rosetta taşı, 19. yüzyılda bilim insanlarının bu yazıyı çözmesini sağladı. Bugün Kahfer heykelleri Kahire Müzesi'nde, gözleri doğuya bakmaz, cam vitrinlere yönelmiştir, papirüsler yabancı koleksiyonlarda. İşçilerin isimleri Nekabu, Kunumhotep gibi piramit taşlarına iz bırakanlar sadece arkeologların bildiği, geriye taş, mürekkep ve hatıra kaldı. Kaybedilen, var olan dünyanın nefesi, şafaktaki lotus kokusu, alacakaranlıkta rahibin ilahisi, yazarın kamış kalemi dokunuşu. Eski krallık bir günde yıkılmadı, firavunların gücü yavaşça eridi, merkezi otorite çöktü ve yerel tanrılara tapınma arttı. Büyük piramit çağı bir çığlıkla değil, bir iç çekişle sona erdi. Çölün sessizliğinde anıtlar ayakta, konuşmaz ama izler. Güneş doğarken Kufu piramidinin zirvesine ilk ışık çarptığında, yıldızlardan öte yaşayacaklarına inanan bir medeniyetin ağırlığını hissedersiniz. Ebedi bir şey inşa etmek ne demektir? Ve çağımızda adlarımızı rüzgara fısıldayacak ne kalır?